bizi izliyor olabilirler. Ama bizim bundan haberimiz yok. Peki onlarla nasıl iletişim kurarız? 1980'lerin başında Franz von Gruithuisen, Ay'da büyük bir şehir ve tarım izleri gördüğünü iddia etti. Hatta Venüs'te yaşam olduğunu düşündü ve bunun gezegenin yeni imparatorunu kutlayan bir ateş festivali sırasında ortaya çıktığını öne sürdü. Daha sonra görüşünü değiştirerek Venüslülerin ormanlarını tarım arazisi açmak için yaktığını ileri sürdü. Ancak yapılan sayısız uzay görevi ve araştırmalar sonucunda bu gök cisimlerinde yaşam olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Yıllar önce insanlık, uzaya ulaşacak kadar güçlü radyo ve televizyon sinyalleri yaymaya başladı. Eğer uzak bir yıldız sisteminde birileri bu sinyalleri dikkatle izliyorsa, onları algılayabilir ve hemen bunların zeki bir tür tarafından üretildiğini anlayabilirler. Bilim insanlarının araştırmaları sayesinde artık evrende yaşanabilir trilyonlarca gezegen olduğunu biliyoruz. SETI Enstitüsü sayesinde milyonlarca yıldız tarandı. Ancak hala ulaşılması mümkün olmayan trilyonlarca galaksi var. Onca çabaya ve zaman zaman ortaya çıkan sahte alarmlara rağmen henüz hiçbir şey bulamadık. Bu duruma büyük sessizlik diyoruz. Ancak hala bir başarı elde edememiş olmamız, yaşam aramaktan vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Aslında zeki yaşam arayışı daha yeni başlamış sayılır. Dünyada yaşam, hatta zeki yaşam evrimleşti. Ancak gezegenimizin evrende özel ya da olağanüstü bir yanı yok. O sadece galaksimizdeki rastgele bir gezegen. Bu yüzden burada yaşam oluştuysa başka yerlerde de oluşmuş olması muhtemel. Yani aslında evrende zeki yaşamın çok daha yaygın olması gerekir. Doğa kendi kurallarıyla oynar ve uzayda yaşam ararken her şeye hazırlıklı olmalıyız. Olasılıklar sayısızdır ve nereden başlayacağımızı bilmek zor olabilir. Ancak yaşamın var olması için gereken koşulları inceleyerek arama alanımızı daraltabilir ve olağanüstü bir şey bulma ihtimalimizi artırabiliriz. Bilim insanları genellikle uzaydaki yaşamın bizim tanıdığımız dünya biyokimyasına benzer olacağını varsayar. Bu nedenle su bulunan yerlerde ya da hidrokarbonların bulunduğu bölgelerde yaşam aramayı tercih ederler. Yaşamın karbon ve su temelli olacağı varsayımı geleneksel ve mantıklıdır. Ancak bazı teorilere göre su yerine amonyak ya da metan kullanan yaşam formları olabilir. Ya da karbon yerine silikon temelli zeki yaşam formları da var olabilir. Kimyasal olarak karbon ve silikon birbirine çok benzer. Her ikisi de aynı anda 4 atomla bağ kurabilir. Ayrıca silikon, evrende en yaygın elementlerden biridir. Örneğin, dünyanın kabuğunun yaklaşık %30'u silikondan oluşur ve bu oran karbonunkinden 150 kat daha fazladır. Dünyada da silikon kullanan canlılar vardır. Özellikle diatom adı verilen algler, her yıl 6 milyar metrik ton silikon kullanır ve gezegenin oksijeninin yaklaşık %20'sini üretir. Bu da silikon temelli canlıların başka gezegenlerde erken yaşam formları olarak atmosferleri oksijene çevirmekte rol oynayabileceğini düşündürür. Silikon bazlı yaşam formları yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi karbon temelli canlıların dayanamayacağı ekstrem koşullarda yaşayabilir. Örneğin, silikon karbon kadar reaktif olmasa da daha yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu tür canlılar enerji açısından daha çok tüketime ihtiyaç duyabilir ve çevresel değişikliklere daha yavaş tepki verirler. Bununla birlikte dünyadaki mevcut yaşamda silikonun ana yapı taşı olma ihtimali düşüktür. Ayrıca bazı bilim insanları yaşamın silikon ya da karbon dışında başka elementlere dayanabileceğini öne sürer. Örneğin sülfür veya fosfor gibi elementlerle işleyen biyolojik süreçler olabilir. Bu tür yaşam formları kimyasal ve fiziksel olarak tamamen farklı olurdu ve çok farklı koşullarda varlıklarını sürdürebilirlerdi. Evrende bizden daha gelişmiş türler varsa, onların bizi özel ya da dikkat çekici bulması gerekmiyor olabilir. Biz onlar için
sıradan ya da önemsiz bir fenomen olabiliriz. Ancak bu onları bulamayacağımız anlamına gelmez. Belki de doğrudan iletişim beklemek yerine onların inşa ettiği devasa makineleri veya yapıları aramalıyız. Örneğin bu tür yapılar çevrelerine atık ısı yayar ve orta kızılötesi dalga boylarında tespit edilebilir. 2015 yılında astronomlar ışığı düzensiz şekilde azalan bir yıldız gözlemledi. Bu yıldız zaman zaman %20'ye kadar kararabiliyordu. Bu durum, yıldızın etrafında dönen ve ışığını kesen bir yapı olduğunu düşündürdü. Belki de bu, yıldızın çevresine inşa edilmiş ve enerjisini emen bir Dyson küresi gibiydi. Başka bir ihtimal de nötrinoları araştırmak olabilir. Nötrinolar, radyoaktif elementlerin bozulması sonucu oluşan ve maddeyle neredeyse hiç etkileşmeyen parçacıklardır. Bu yüzden çok zor tespit edilirler. Güneşten her saniye vücudumuzdan milyarlarca nötrino geçiyor ama onları hissetmeyiz bile. Tespit edebilmek için büyük miktarda su, yerin altına kurulmuş korunaklı laboratuvarlar ve çok hassas dedektörler gerekir. Buna rağmen yılda sadece birkaç nötrino tespit edilebilir. Bir diğer yöntem ise kütle çekim dalgalarıyla yapılan iletişimi aramaktır. Bu dalgalar, Einstein'ın genel görelilik teorisiyle öngörülmüş ve ilk kez 2016 yılında tespit edilmiştir. Gelecekte bu dalgaları tespit edecek gözlem evlerinin kurulması planlanıyor. Ancak bu dalgaları üretmek çok daha fazla enerji gerektirir. Bu tür bir sinyali oluşturmak için nötron yıldızlarını ya da kara delikleri çarpıştırmak gerekir. Tüm bu olasılıklar zeki yaşam arayışımızda yeni yollar açıyor. Frank Drake'in meşhur denkleminden bu yana insanlar evrende başka zeki yaşamlar olup olmadığını merak ediyor. Ne yazık ki bu çabalar Fermi paradoksunun gölgesinde kalıyor. Eğer evrende zeki yaşam varsa neden hala hiçbirine rastlamadık? Ancak uzay araştırmaları açısından daha yolun çok başındayız. Gittikçe artan bilgi birikimimiz ve gelişen teknolojimiz sayesinde eğer evrende başka zeki yaşam formları varsa bir gün mutlaka izlerine ulaşacağız. Yine de merak ediyoruz. Acaba gönderdiğimiz sinyaller bir gün biri tarafından alınacak mı yoksa sonsuza dek uzayın soğuk ve karanlık boşluğunda kaybolup gidecek mi? Uzay, aklın alamayacağı kadar büyük, anlatılamayacak kadar engin. Böylesine büyük mesafelerle iletişim kurmak muazzam enerji gerektirir. Örneğin bir yıldız her saniye devasa miktarda enerji üretmesine rağmen bu enerji mesafe arttıkça hızla azalır. Milyonlarca yıl bizden ileride olan bir uygarlık bile iletişim kurmak için yıldızının büyük bir kısmını kullanmak zorunda kalabilir. Bu yüzden yıldızlarının etrafına yerleştirdikleri yapay uydularla enerji toplamaları mümkündür. Belki de yaşam çok daha yakınımızdadır. Mars'ın derinliklerinde ya da Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzla kaplı okyanuslarında olabilir. Belki bir gün uzaydaki bir medeniyetin iletişimini fark eder, onların teknolojik imzalarını yakalarız. Böyle şanslı bir karşılaşma gerçekleşmezse işimiz çok daha zor olacak. Ama yine de aramaya devam etmeliyiz. İki olasılık var. Ya evrende yalnızız ya da değiliz. Ve her iki ihtimal de aynı derecede ürkütücü.